Astrofizikte çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek kadar güçlü olan büyük kütleli bir gök cismi ve kütle çekim alanlarıdır. Aslına bakarsak kara delikler ölü yıldızların ta kendisidir. Çünkü büyük kütleli bir yıldızın yakıtı sona erdiğinde kendi üzerine çöker ve bunun sonucunda işte kara delik meydana gelir. Peki kara delikler nasıl oluşur? Bu kara delikler dediğimiz şey nereden çıkıyor ve nasıl oluşuyor? Gelin şimdi buna bakalım. Kara deliğin aslında oluşumuna bir ölüm ve ölümden meydana gelen tekrardan yaşam diyebiliriz. Çünkü kara deliğin tanıtımını yaparken ölü yıldızlardan meydana geldiğini ve büyük kütleli yıldızın yakıtının bitmesi sonucunda kendi üzerine çöküp kara deliği oluşturur demiştik. Yani yıldız kütleli kara delikler büyük kütleli yıldızların ölümüyle ortaya çıkarlar. Şimdi kısaca bir yıldızın doğumundan bahsedip kara deliğe doğru ilerleyelim. Uzayda bulutsu adı ile bilinen yıldızlar yüksek sıcaklığa sahip gaz ve toz bulutunun bir araya gelerek inanılmaz derecede sıkışması ile meydana gelmektedir. Oldukça yüksek sıcak gaz kütlelerine sahip olan yıldızların dünyadan çok daha büyük kütleleri de bulunmaktadır. Her ne kadar canlı varlık olmasalar bile tıpkı canlılar gibi doğup belli bir oranda büyürler ve sonunda ölürler. Farklı renkler üzerinden değişiklik göstererek ölüm sürecine giren yıldızlar yüksek oranda bir patlama seviyesiyle parçaları uzayda dağılır. Büyük kütleli yıldızların boyutu ise Güneş'in 30 ila 40 katı kütleye sahip dev yıldızlardır. Bu tür yıldızlar çok nadir ancak zaman zaman küçük yıldızların yanında oluşurlar. Büyük kütleli yıldızlar hidrojen yakıtlarını çok daha çabuk tüketiyorlar. Birkaç milyon yılın sonunda ise çekirdeklerinde nükleer füzyonu sürdüremedikleri için patlıyorlar. Füzyon reaksiyonu durduğunda kütle çekimi çekirdeğin çökmesine ve bir nötron yıldızının oluşmasına neden oluyor. Yıldızın dış katmanları ise nötron yıldızının üzerine çarparak süpernova patlamasını tetikliyor. Yıldız veya daha da önemli olarak çekirdeği yeteri kadar kütleye sahip ise nötron yıldızı çökmeye devam eder ve sonsuz kütleye sahip bir noktaya kadar küçülür ve en sonunda kara delik oluşur. Kara delikler maddenin yığılması sonucu veya diğer kara deliklerle birleşerek büyür. Bir birleşme gerçekleştiğinde ise bunun sonucunda bilim insanlarının tespit edebildiği kadarıyla bir kütle çekimsel dalga oluşur. Kara delik ismini nereden almıştır? Kara delik ismini Amerikalı bir teorik fizikçi olan John Wheeler tarafından 1967 yılında ortaya atılmıştır. Daha önce kullanılan kavram ise donmuş yıldızdı. Fakat bu isme Fransızlar tepki gösterdiler. Çünkü kara deliğin Fransızca karşılığı olan trou noir, kadının cinsel organını çağrıştıran müstehcen bir tabirdi. Lakin sonunda onlar da pes ettiler ve kara delik kavramı tüm dünyaca kabul edildi. Kara delikler neden siyahtır? Bir cismin rengine karar veren şey, üzerine düşen ışığın hangi dalga boylarının geri yansıdığıdır. Gözümüze ulaşan ışığın dalga boyu o cismin renk bileşenlerini oluşturur. Örneğin bir yaprağın yeşil olma nedeni, üzerine düşen tüm dalga boyları arasından yeşile denk gelen dalga boyunu en fazla geri yansıtıyor olmasıdır. Fakat kara deliklere ulaşan ışık geri yansıyamaz. Kütle çekim kuyusu öylesine büyüktür ki ışık dışarı çıkamaz. Bu nedenle bir kara deliğe baktığınızda tek bir renk görürsünüz. Siyah. Siyah, hiçbir görünür dalga boyunda ışığın bulunmadığı durumda oluşan renge verdiğimiz isimdir. Kara delikler üzerinden yansıyan hiçbir dalga boyu olmadığı için simsiyahtırlar. Ancak dikkatli gözlemler sonucunda kara delikleri gözlemek mümkündür. İlk etapta Hubble teleskobu tarafından kara deliklerin dolaylı etkileri gözlenmiş, bu devasa kütle çekim kuyuları etrafında yıldızların tuhaf hareketler sergilediği tespit edilmiştir. Daha sonra 2016 yılında kara deliklerin birbirine çarpması sonucunda oluşması gerektiği düşünülen kütle çekim dalgaları ilk defa tespit edilmiştir. Böylece kara deliklerin varlığının deneysel olarak doğrulanması yönünde önemli bir adım atılmıştır. Nihayet 2019 yılında bilim insanlarının oluşturmayı başardığı ilk kara delik fotoğrafı, kara deliklerin var olduğunun ve görelilik teorisinin öngörülerinin isabetliliğinin en nihai kanıtı olmuştur. Kara deliğin içinde ne var? Bu soruya aslında kısaca bilmiyoruz diyebiliriz. Ancak bunun hakkında birkaç teori mevcuttur. En çok söylenen ise bazı teorisyenlerce kara deliklerin aslında solucan deliğinin bir parçası olduğudur. Solucan deliği dediğimiz şey ise uzay ve zaman tüneli dediğimiz şeyden ibaret olan cisimdir.
Solucan delikleri, evrenin farklı kısımlarını birbirine bağlayan tüneller olarak da tanımlanabilir ve düşünülebilir. Bu tünellerin bir ucunda kara delikler, diğer ucunda ise ak delikler, yani her şeyi kusan cisimler olduğu düşünülmektedir. Fakat solucan deliklerinin varlığı teorik olarak bile henüz tam gösterilememiştir. Varlığı hakkında şu anda tereddüt içerisindeyiz. Kara delikten kaçmak mümkün müdür? Şimdi bir delikten dönerek aşağıya doğru akan suyu hayal edelim. Deliğin kenarına, yani olay ufku dediğimiz yerde bir dal parçası olsun. Bu dal parçası için artık geri dönüş yoktur. Kara deliklerde çok kuvvetli olduklarından dolayı ışık bile olay ufkuna eriştiği takdirde kara delikten kaçamaz. Bunun sonucunda kara delik tarafından yutulan ışığı bile görmek mümkün değildir. Kara delik tanımı da buradan gelmektedir. Bundan dolayı olay ufkundan hiçbir şey kaçamaz. Kara delikten yani. Bu durumu biraz daha açıklamak gerekirse, olay ufkundan içeri düşmek Niagara şelalesinde kanoyla gitmeye benzer. Çok hızlı kürek çekerseniz belki kaçma şansınız olur ama şelalenin kenarına kadar giderseniz artık kaçmak mümkün değildir. Kara delikleri nasıl görüyoruz? Işığın evren gözlemindeki önemi çok büyüktür. Uzayı gözlemlemek için kullandığımız basit gözlem teleskoplarında gök cisminin ışığın bir mercek yardımıyla kat be kat büyütülmesiyle görüntü elde edilmekte ve tüm bilgiler bir nokta kaynaktan gelen ışığın incelenmesiyle elde edilmektedir. Böyle bir durumda da elektromanyetik spektrumun sadece görünür ışık kısmından gelen ışığı toplayan ve odaklayan optik gözlem teleskopları kullanılarak ışığı olmayan bir kara deliğin gözlemlenmesi imkansız olacaktır. Ancak kara deliğin yakınlarında bir yıldız veya yüksek yoğunluğa sahip gaz bileşenleri bulunuyorsa kara delik onları kendi içine doğru çekebilir. Çekilen bu maddeler doğrudan kara deliğin içine düşmezler. Kara delik etrafında yığılma diski adı verilen bir yapıyı oluşturur. Bu yapı tabiri caizse tıpkı bir lavabo gideri gibi kara deliğin içine doğru ilerlerken sarmal bir yapı oluşturur. Ve bu yapıyı takip eden nesneler kara delik tarafından yutulur. Yığılma diski neredeyse ışık hızına yakın bir hızla kara delik etrafında dolanır ve disk içinde bulunan parçacıkların birbirine çarpması veya sürtünmesinden dolayı sıcaklık milyonlarca santigrat dereceye kadar yükselir. Tam bu aşamada X ışını gözlemi yapan dünya atmosferi dışına konumlandırılmış gelişmiş teleskoplar tarafından bu sıcaklık algılanır ve o noktada bir kara deliğin varlığından söz edilebilir. 2019 yılının Nisan ayında Olay Ufku Teleskobu, yani diğer adıyla Event Horizon Telescope projesi ile devasa büyüklükte bir eliptik gökada olan M87'nin merkezinde bulunan süper kütleli kara delik ilk defa bu yöntemle gözlemlenmiştir. Kara deliğin içine girersek ne olur? Kara deliğe ilk önce ayaklarınızla girerseniz kütle çekimi ayaklarınızı kafanızdan daha çok çekecektir. Çünkü ayaklarınız deliğe daha yakındır. Bunun sonucunda uzunluğuna çekilecek ve enlemesine sıkışacaksınız. Tıpkı spagetti makarna gibi uzayacak ve paramparça olacaksınız. Tabi bu durum kara deliğin kütlesine göre de değişebilir. Gezegenimize en yakın ve son zamanlarda keşfedilen kara delik nedir? Şimdi ise galaksimizin merkezindeki Güneş'in 4 milyon katı kütleye sahip süper kütleli kara deliğe merhaba deyin. Sagittarius A. 4.4 milyon güneş kütlesinde ve Samanyolu'nun merkezinde, dünyaya uzaklığı ise 26.600 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Bu mesafeler boyunca arada bulunan çok fazla tozlardan dolayı kara deliği net bir şekilde görmemizi zorlaştırıyor. Normalde de kara delikleri görüntülemek çok zor bir durumdur. Çünkü en başından beri belirttiğimiz üzere içinden ışığın bile kaçamadığı kapkara cisimlerdir. Öte yandan ise yüksek hızda giden gaz jetleri atomların birbirine sürtünmesiyle ısınarak X ışınlarını saçıyor. Bunlar da VLA teleskopları ile gözlemleniyor. Kara delikler nasıl ölür? Öldüklerinde ne olur? 1970'li yıllarda teorik fizikçi Stephen Hawking, yerçekimi kavramı ve kuantum mekaniği kesişiminde önemli, unutulmaz bir keşfe imza atmıştı. Buna göre kara delikler yavaş da olsa yanıyordu ve yeterli zamanın ardından sonunda da yok oluyorlardı. Yani ünlü bilim insanı Hawking'e göre bu korkunç canavarlar yenilebiliyor, fakat nasıl? İzafiyet teorisine göre bu fazlasıyla karmaşık bir matematik teorisi. Aynı şekilde kuantum mekanikleri de böyle. Tabii ki tüm bu nasıl sorularına kafa karıştırıcı matematiksel terimlerle cevap vermek pek hoş değil. Basit bir açıklama yapmak gerekirse uzay boşluğunda sınırsız sayıda sanal parçacıklar yer alıyor. Ve bu parçacıklar uzay boşluğunda çok kısa anlarda enerji çalıyorlar. Birbirleriyle çarpışıyorlar ve ardından buharlaşarak hiçliğe karışıyorlar. Her şeyin ömrü sınırlıdır. Yani kara deliklerin sonsuz bir ömrü var mı? Her şey yaşar ve ölür.
Kara delikler de bu sınıfa dahil mi? Evet. Bir kara deliğin dahi sınırlı bir ömrü var. Stephen Hawking 1974'te bu araştırmaları yaptı ve ardından bilimsel jargona Hawking radyasyonu terimini kattı. Ünlü bilim adamına göre bu kara delikler kuantum mekanikleri nedeniyle bir enerji yayıyordu ve bu da giderek küçülüyordu. Sonunda da buharlaşıyordu. Buna rağmen bu işlemin oluşumu bizim hayal edebileceğimiz bir zaman aralığının çok daha ötesindedir. Yani bir kara deliğin yok olması işlemi astrofizik durumunda bizim gözle görebileceğimiz etkiler yaratmıyor. Yeni bulgulara göre kara delikler zaman içinde Hawking radyasyonunu yayıyor ve böylece kütlelerini de yavaşça kaybediyorlar. Daha büyük kara delikler daha az ısılarda radyasyon sıcaklığı yayıyor ve yok olmaları da haliyle fazla vakit alıyor. Yapılan hesaplamalar kara deliklerin yok olması için gereken sürenin 10 veya 100 milyarlarca yıl düzeyinde olduğunu göstermektedir. Evrenimizin 13,8 milyar yıl yaşında olduğunu düşünürsek bu sürenin uzunluğu da daha iyi anlaşılabilir. Bu videomuzda sizlere en ince ayrıntısına kadar kara delikler hakkında bilgi verdik. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, duygu ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Empirist saygıyla sundu.